Evet arkadaşlar, bu videoda insanları çokça merakta bırakan, bilimin de açıklamakta zorlandığı 7 gizemli yer veya nesneyi inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. 1. Baigong boruları. Çin'deki Baigong Dağı'nda bulunan, ilk bakışta gelişmiş bir antik teknolojiye veya uzaylılara ait bir su veya gaz tesisatına benzetilen silindirik yapılardır. İlk iddialar, keşfedildiğinde kayaların içine kusursuzca yerleşmiş olmaları ve laboratuvarda bileşimi tam çözülemeyen elementler içerdiklerinin söylenmesi, bölgenin uzaylı bir fırlatma üssü olduğu efsanesini doğurdu. Bilimsel gerçek. Jeologların yaptığı detaylı incelemeler, bu yapıların aslında milyonlarca yıllık taşlaşmış ağaç kökleri, fosil olduğunu kanıtladı. Volkanik küller altında kalan ağaçlar çürümüş, oluşan boşluklara demir zengini yeraltı suları sızarak zamanla demir boru görünümünde katılaşmıştır. Popülaritesinin nedeni, doğanın yarattığı bu kusursuz görsel illüzyon ve bölgenin kazandığı turizm potansiyeli, efsanenin internette gizem olarak yaşatılmasını sağlamaktadır. Baigong boruları, uzaylıların değil, doğanın milyonlarca yıl içinde jeolojik süreçlerle ürettiği muazzam bir oyunudur. 2. Abydos glifleri. Mısır'daki Abydos tapınağında yer alan ve ilk bakışta helikopter, tank, denizaltı ve fütüristik uçak figürlerine benzeyen dünyaca ünlü hiyerogliflerdir. Popüler kültürde antik insanların geleceği gördüğü veya uzaylı teknolojisine tanık olduğu iddialarına yol açmıştır. İlk iddialar. Duvardaki kabartmalar modern savaş araçlarına inanılmaz derecede benzediği için komplo teorisyenleri tarafından antik Mısırlıların gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğunun kanıtı olarak sunuldu. Bilimsel gerçek, palimpsest veya üst üste yazım. Arkeologlar ve dil bilimciler bu görüntünün tamamen bir restorasyon hatası ve görsel örtüşme olduğunu kanıtladı. Firavun 1. Seti döneminde yapılan orijinal hiyerogliflerin üzerine yıllar sonra oğlu Firavun 2. Ramses'in ünvanları kazındı. Zamanla sıvaların dökülmesiyle iki farklı döneme ait yazılar üst üste bindi. Görsel illüzyon, pareidolia. İki farklı yazının harfleri rastlantısal olarak birleşince insan beyninin tanıdık nesneleri arama eğilimi pareidolia yüzünden ortaya helikopter ve tank benzeri şekiller çıktı. Yani Abydos glifleri antik bir zaman makinesinin veya uzaylıların kanıtı değil, iki farklı firavunun isminin aynı taşa üst üste kazınmasıyla oluşan tarihi ve optik bir tesadüftür. 3. Bağdat Pili. 1930'lu yıllarda Irak yakınlarında bulunan ve antik dünyada elektriğin kullanılmış olabileceği iddiasıyla büyük yankı uyandıran yaklaşık 2000 yıllık Part veya Sasani dönemine ait kil bir kaptır. İlk iddialar antik enerji, yaklaşık 13 santimetre boyundaki bu toprak kabın içinde bakır bir silindir ve onun da içinde demir bir çubuk bulunuyordu. Kabın içine sirke veya limon suyu gibi asidik bir sıvı korulduğunda 0,5 ila 1 volt arasında elektrik üretebildiği anlaşıldı. Bu durum komplo teorisyenleri tarafından kadim insanların modern pilleri icat ettiği şeklinde yorumlandı. Bilimsel gerçek ve alternatif kullanımlar. Arkeologlar ve bilim insanları düzeneğin elektrik üretebildiğini kabul etse de o dönemde elektrik akımını taşıyacak kablo gibi hiçbir yan teknolojik bulguya rastlanmadı. Cihazın asıl kullanım amacına dair en güçlü teoriler şunlardır. Kaplama, galvanoplasti. Metal nesneleri altın veya gümüşle kaplamak, yaldızlamak amacıyla düşük akımlı bir elektroliz işlemi için kullanılmış olabilir. Kutsal, tıbbi amaçlar. İbadet edenlerde hafif bir çarpılma hissi yaratarak ilahi bir güç algısı oluşturmak veya ağrı kesici bir akupunktur yöntemi olarak kullanılmış olabilir. Kutsal metin koruyucu. Benzer kapların o dönemde parşömen kağıtlarını nemden ve çürümeden korumak için bir nevi saklama kutusu olarak kullanıldığı bilinmektedir. Özetle, Bağdat pili, antik dünyada kimyasal reaksiyonların tesadüfen veya ilkel amaçlarla keşfedildiğini gösteren büyüleyici bir buluştur, ancak modern anlamda bir elektrik şebekesinin veya ampullerin varlığını kanıtlayan teknolojik bir gizem değildir. 4. Londra çekici. 1936 yılında ABD'nin Teksas eyaletine bağlı London kasabasında bulunan ve milyonlarca yıllık bir kayanın içine gömülmüş modern görünümlü bir çekiç olması sebebiyle uzun süre tartışılan ünlü bir arkeolojik buluntudur. İlk iddialar zaman yolculuğu veya kayıp uygarlıklar. Çekici çevreleyen taş kütlesinin yaklaşık 100 ila 400 milyon yıl öncesine, Kretase veya Ordovisiyen dönemine ait olduğu öne sürüldü.
İnsanlığın henüz var olmadığı bu çok eski dönemde modern bir madenci çekicinin bulunması, zaman yolculuğunun, gelişmiş antik uygarlıkların ya da evrim teorisinin yanlışlığının bir kanıtı olarak sunuldu. Bilimsel gerçek, kimyasal çökelme, konkresyon. Jeologlar ve kuşkucular gizemi hızla çözdü. Çekici çevreleyen taş kütlesi antik döneme ait olsa da çekicin taşın içine girme süreci tamamen moderndi. Çekiç muhtemelen 19. yüzyılda bölgede çalışan bir madenci tarafından düşürülmüştü. Zamanla kireç taşı gibi kolayca çözünebilen antik mineraller yeraltı sularıyla taşınarak çekicin etrafında birikti ve hızla sertleşerek tıpkı bir traverten veya mağara sarkıtı gibi nesneyi kapladı. Çekicin gömülü olduğu kaya kabuğu eski minerallerden oluşmuştu. Ancak bu kabuğun çekicin etrafında birikip katılaşması sadece 100 yıllık basit bir kimyasal süreçten ibaretti. Yani Londra çekici milyonlarca yıl öncesinden kalan fütüristik bir araç değil, 1800'lerde düşürülmüş sıradan bir işçi aletinin doğanın hızlı kireçlenme süreciyle antik bir taş kıyafet giymiş halidir. 5. Nemrut merceği veya uluslararası adıyla Nimrut Lens, Layard Lens. Türkiye'deki Nemrut Dağı ile isim benzerliği nedeniyle sıkça karıştırılsa da aslında 1850 yılında Irak'taki antik Asur şehri Nimrut'ta, Kalhu bulunan yaklaşık 2700 yıllık oval bir kaya kristalidir. Bilinen en eski optik araçlardan biri kabul edilir. İlk iddialar antik teleskop. İtalyan bilim insanı Giovanni Pettinato, Asurluların astronomi konusundaki şaşırtıcı bilgilerini, örneğin Satürn gezegenini etrafı yılanlarla sarılı bir tanrı olarak tasvir etmelerini, yani Satürn'ün halkalarını görmüş olabileceklerini bu merceğe bağladı. Merceğin dünyanın ilk teleskobunun bir parçası olduğu ve antik insanların uzayı gözlemlediği iddia edildi. Bilimsel gerçek ve incelemeler. İngiliz Müzesi'nde sergilenen mercek üzerinde yapılan araştırmalar, kristalin ışığı odaklama yeteneği olduğunu ve 3 kat büyüteç gücüne sahip olduğunu doğruladı. Ancak optik kalitesi bir teleskop oluşturmak için oldukça yetersizdi. Asıl kullanım amaçları. Arkeologlar ve uzmanlar merceğin teleskop yerine şu amaçlarla kullanıldığını düşünmektedir. Büyüteç. Asurlu zanaatkarların tabletlere milimetrik çivi yazıları yazarken veya ince takılar işlerken bu merceği büyüteç olarak kullanmış olma ihtimali çok yüksektir. Ateş başlatıcı. Güneş ışınlarını tek bir noktaya odaklayarak ritüellerde veya günlük yaşamda ateş yakmak için kullanılmış olabilir. Dekorasyon. Sadece kraliyet mobilyalarında veya tahtlarda kullanılan değerli bir süsleme, kakma parçası olma ihtimali de mevcuttur. Özetle, Nemrut merceği antik bir teleskobun gizemli parçası değildir. Asurluların optik ve ışık kırma ilkelerini erken dönemde keşfettiğini, bunu da muhtemelen ince işçilik yapmak veya ateş yakmak için kullanmış olabileceğini gösteren harika bir antik büyüteçtir. 6. Dikis küreleri. Costa Rica taş küreleri. 1930'lu yıllarda Costa Rica'nın Dikis deltasında muz plantasyonları kurulurken keşfedilen, sayıları 300'ü bulan, neredeyse kusursuz geometrideki antik taş kürelerdir. Kolomb öncesi döneme, milattan sonra 600-1500 arası ait olan bu devasa taşlar, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. İlk iddialar, uzaylılar ve kayıp kıta. Birkaç santimetreden 2 metre çapa ve 16 ton ağırlığa kadar ulaşan bu kürelerin inanılmaz derecede pürüzsüz ve yuvarlak olması, antik insanların bu teknolojiyi üretemeyeceği fikrini doğurdu. Taşların uzaylılar tarafından yapıldığı, kayıp kıta Atlantis'ten kaldığı ya da içlerinde altın saklandığı, bu yüzden birçoğu defineciler tarafından dinamitlenmiştir, iddia edildi. Bilimsel gerçek, muazzam bir el işçiliği. Arkeologlar bu kürelerin yerel granodiorit, sert bir volkanik kayaç, taşlarından tamamen insan eliyle yapıldığını kanıtladı. Antik ustalar taşları önce kontrollü ateş ve soğuk su şoklarıyla çatlattı, ardından taş çekiçlerle yonttu ve en son kum ve su yardımıyla överek kusursuzca cilaladı. Kürelerin geometrik başarısı yüksek bir matematiksel becerinin sonucudur. Asıl kullanım amaçları. Taşların tek bir amacı yoktu. Ancak öne çıkan en güçlü teoriler şunlardır. Statü ve siyasi güç. Güçlü şeflerin evlerinin giriş yollarını süsleyen, zenginliği ve gücü temsil eden prestij sembolleriydiler. Astronomik takvim. Kürelerin dizilim şekilleri, güneşin konumunu, ekinoksları ve tarım zamanlarını takip etmek için birer yön gösterici ve takvim işlevi görüyordu. Özetle,
Dikis küreleri uzaylıların ya da doğanın bir eseri değil. Kolombo öncesi Costa Rica yerlilerinin ulaştığı muazzam matematik, geometri ve taş işçiliği yeteneğinin günümüze ulaşan en somut kanıtıdır. 7. Daşka taşı veya popüler adıyla yaratıcının haritası. 1999 yılında Rusya'nın Ural Dağları bölgesinde Çandar köyü yakınlarında bulunan yaklaşık 1 ton ağırlığında üzerinde kabartmalar olan devasa bir taş bloktur. Tarih öncesi bir medeniyete veya uzaylılara ait 3 boyutlu bir harita olduğu iddiasıyla büyük popülarite kazanmıştır. İlk iddialar 120 milyon yıllık 3D harita. Keşfeden Rus profesör Alexander Çıvırov, taşın üzerindeki çizgilerin Ural bölgesinin topografik bir haritası olduğunu öne sürdü. Haritada modern coğrafyada olmayan devasa barajlar, kanallar ve bilinmeyen hiyeroglif yazılar olduğu, taşın içindeki fosillere dayanılarak 120 milyon yıl yaşında olduğu iddia edildi. Bu durum, dinozorlar çağında uçak veya uydulardan bakılarak yapılmış yüksek teknolojili bir harita efsanesini doğurdu. Bilimsel gerçek, doğal çatlaklar ve yanlış tarihlendirme. Ana akım bilim dünyası ve jeologlar bu iddiaları reddetti. Bilimsel gerçekler şunlardır. Doğal çatlaklar. Taşın üzerindeki kanal ve nehir sanılan çizgiler, kireç taşı ve dolomit gibi kayaçların milyonlarca yıl boyunca yeraltı suları ve asitlerle aşınması, kırılması sonucu oluşan tamamen doğal jeolojik çatlaklardır. Konkresyon. Tarih yanılgısı. Taşın içinde bulunan antik deniz kabuğu fosillerinin 120 milyon yıllık olması haritanın o zaman yapıldığını göstermez. Sadece taşın ham maddesi olan kayacın yaşını gösterir. Pareidolia, anlamlandırma. İnsan beyninin rastgele çatlakları tanıdık bir nehir veya harita düzenine benzetmesinden ibarettir. Özetle, Daşka taşı, milyonlarca yıl önce dünyayı ziyaret eden bir yaratıcının veya kayıp bir süper medeniyetin haritası değildir. Antik fosiller barındıran büyük bir kaya kütlesinin doğa şartlarıyla rastlantısal olarak coğrafi bir haritaya benzeyecek şekilde çatlamasıyla oluşmuş çarpıcı bir doğa olayıdır. Evet arkadaşlar, bu videoda gizemli yerler ve nesneleri inceledik. Videoların devamı için videoları beğenip kanala abone olursanız memnun olurum. Sağlıcakla kalın.